Benim adım John Davis ve hayatım, beklenmedik bir şekilde iki alem arasında askıya alındığında sadece 21 yaşındaydım. Yıl 1987 idi. Sıradan, basit bir gün, tahmin edemeyeceğim bir yöne saptı. Babam bir satış yarışmasını kazanmıştı ve bunun sonucunda bize bir çift moped hediye edilmişti. Güneşli bir öğleden sonra bu mopedlerden birini sürerken kader devreye girdi. Kontrolü kaybettim, bir ağaca çarptım ve sağ elimdeki tendonları yırtarak ciddi bir yaralanma geçirdim. Kazanın kendisi acı vericiydi. Ama bu hayatımın en dönüştürücü deneyiminin sadece başlangıcıydı. Tendonlarımı tekrar yerine dikmek için ameliyat olmam gerekiyordu. Daha önce hiç ameliyat olmamıştım. Ne beklemem gerektiğini bilmiyordum. Önümde ne olduğunu bilmiyordum. Ameliyat masasında yatarken bana damar yoluyla anestezi verildi ve etkisini göstermeye başladı. Ancak bir şeyler korkunç şekilde ters gitti. Vücudum anesteziye şiddetli bir tepki verdi ve birkaç saniye içinde kalbim durdu. Fiziksel dünyada 7 dakika boyunca klinik olarak ölü ilan edildim. Ancak diğer tarafta zaman bizim bildiğimiz gibi işlemiyordu. Anlar uzuyor, daralıyor ve akıl almaz bir şekilde bükülüyordu. Saatler gibi gelen şeyler bir an sürebilirken her deneyim mutlak bir netlikle açığa çıkıyordu. Zaman adeta bir okyanus gibiydi ve ben sadece akıntıya kapılmış bir yolcuydum. Bu 7 dakika bana bir sonsuzluk gibi geldi, ezici ama aynı zamanda garip bir şekilde huzurlu bir zaman süspansiyonu içindeydim. Ne korku ne de acı hissettim. Sadece tarif edilemez bir genişlik duygusu vardı. Sanki bildiğim her şeyin sınırlarının ötesine geçmiş gibiydim. Gözlerimi kapattığım an içimi derin bir sessizlik kapladı ve gözlerimi bir an sonra bambaşka bir yerde açtım. Kendimi hayatımda gördüğüm en muhteşem yapının içinde buldum. Sonsuz gibi görünen bir ölçekteydi. Göğe yükselen devasa beyaz mermer sütunlarla çevriliydi. Bu sütunlar mükemmel bir simetriyle sıralanmıştı ve her biri sanki varoluşun hikayesini anlatan karmaşık oymalarla süslenmişti. Havanın kendisi bir ışıkla yoğrulmuş gibiydi. Duvarlardan yayılan bir parlaklık her yeri kaplıyor, büyük salona yumuşak altın tonlarında bir parıltı katıyordu. Hayret içinde dururken yanımda bir varlık belirdi. Bilgelik ve sıcaklık yayan, uzun bir cübbe giymiş bir adamdı. Kendini benim ruh rehberim olarak tanıttı. Adı Alan'dı. Sanki beni sonsuzdan beri tanıyormuş gibi dingin bir otorite yayıyordu. "Hoş geldin," dedi nazikçe. "Burası yönlendirme merkezi." Bunun ne anlama geldiğini o an anlayamamıştım ama Alan beni ileriye doğru yönlendirerek açıklamaya başladı. "Yönlendirme merkezi ışığa girdikten sonra ruhların vardığı yerdir," dedi. "Burası bir geçiş alanıdır. Yeni gelen ruhların gerçek benlikleriyle yeniden tanıştırıldığı bir yerdir. Çoğu insan yaşamlarını tamamladıktan sonra dünyadaki hatıraları nedeniyle bir tür şaşkınlık yaşar ve fiziksel formun ötesinde kim olduklarını hatırlamak için rehberliğe ihtiyaç duyarlar. Uzun, gösterişli mermer masalar salon boyunca sıralanmıştı ve her masada iki kişi oturuyordu. Alanın açıklamasına göre bunlar yönlendirme danışmanlarıydı. Bilge ve sevgi dolu varlıklar, ruhlara zamanın ve mekanın ötesinde kim olduklarını hatırlatmaya yardımcı oluyorlardı. Tam o anda karanlık bir tünelden yaşlı bir adam salonun içine doğru adım attı. Göğsünü tutuyordu, yüzü acı ve kafa karışıklığı arasında gidip geliyordu. Alan, bu adamın biraz önce kalp krizinden öldüğünü söyledi. Danışmanlardan biri yerinden kalktı, yaşlı adamın ellerini nazikçe tuttu ve onu bir masaya yönlendirdi. O anda inanılmaz bir şey oldu. Gözlerimin önünde yaşlı adam değişmeye başladı. Kırışmış cildi yumuşadı, duruşu dikleşti ve birkaç saniye içinde 30'lu yaşlarının başlarında görünüme kavuştu. Alan, bu alemde yaşın akışkan olduğunu açıkladı. Çoğu ruh, fiziksel yaşamlarının en iyi döneminde, yani yaklaşık 30 yaşlarında bir görünüme bürünüyordu. Salondan daha ileriye doğru buluşma bahçeleri uzanıyordu. Bu bahçeler, ışığın ötesine geçen ruhların, kendilerinden önce geçmiş olan ebeveynleri, çocukları, kardeşleri ve dostları tarafından karşılandığı yerdi. Buluşmalar derin bir duygusallık içeriyordu. Sevinç gözyaşları,
sıcak kucaklaşmalar ve neşeyle yankılanan kahkahalar, canlı ve büyüleyici manzaranın içinde bir melodi gibi yükseliyordu. Bu sahneleri izlerken içimi tarifsiz bir sıcaklık ve özlem kapladı. Sanki ben de zamanın ötesindeki bir bağa yeniden çağrılıyordum. Ruhlar arasındaki sevgi ve tanıma hissi çok yoğundu. Sanki ölüm hiçbir bağı gerçekten koparamamıştı. Hatıralar sanki zaman hiç mesafe yaratmamış gibi doğal bir şekilde akıyordu. Sevgi en saf haliyle onları yeniden bir araya getiriyordu. Havanın kendisi sevgi ve kutlamalarla titreşiyordu. Çünkü dünyadaki bir ömrü tamamlamak ruh aleminde büyük bir başarı olarak görülüyordu. Yaşam incelemesi, ruhun aynası. Alan daha sonra beni başka bir binaya götürdü, devasa bir amfiteyatroyu andıran bir yapıya. Dış cephesi içsel bir ışıkla titreşiyor gibi görünen göksel sembollerle süslenmişti. İçeriye girdiğimizde yapı dairesel bir formdaydı. Göğe yükselen sütunlar kubbeyi taşıyor ve tavana gömülü sayısız ışık küresi sanki uzak yıldızlar gibi parlıyordu. Hava neredeyse kutsal bir sessizlikle kaplıydı. Sanki mekanın kendisi sayısız hikayenin ve dersin ağırlığını taşıyordu. Bazıları kişisel, bazıları ise kozmikti. Ancak hepsi varoluşun dokusuna işlenmişti. Bu, ömürlerin boyunca alınan derslerin, yapılan seçimlerin yankılarının ve kazanılan bilgeliklerin saklandığı kutsal bir yerdi. Koltuklar mükemmel bir yay biçiminde, merkezi bir izleme platformunu çevreleyecek şekilde düzenlenmişti. Bu platform hem davetkar hem de büyüleyici bir enerji yayıyordu. Dairesel iç mekanın kubbesini taşlandıran dev ekranlar duvarlara kusursuzca kıvrılmıştı. Bunlar hayatımın her anını kapsayan devasa bir panorama oluşturuyordu. İçeri girer girmez ekranlar aydınlandı ve hayatımın farklı anlarını göstermeye başladı. İşte orada bebek halim vardı. Bir başka ekranda çocukluğum, bir diğerinde ise gençliğim oynuyordu. Tüm varoluşum bir anda gözlerimin önünde canlandı. Ancak sadece kendi perspektifimden değil, hayatım boyunca etkileşimde bulunduğum insanların gözünden de gördüm. Her bir sözüm, her bir hareketim, başkaları üzerindeki etkisiyle birlikte bana gösterildi. Başkalarına yaşattığım sevinci hissettim. Ama aynı zamanda onlara verdiğim acıyı da iliklerime kadar hissettim. Bu bir ceza değildi, bir uyanıştı. Her bir seçimin yarattığı dalga etkisini derin bir anlayışla kavradım. Ruhların kütüphanesi, geçmiş yaşamların arşivi. Yaşam incelemesi tamamlandıktan sonra alan beni muazzam büyüklükte bir kütüphaneye götürdü. Raflar sonsuzluğa uzanıyormuş gibi görünüyordu. Alan bu kütüphanede harifa, her ruhun yaşam yolculuğunun kaydedildiğini açıkladı. Beni bir izleme odasına götürdü ve devasa bir ekran daha önce yaşadığım hayatlardan sahneleri göstermeye başladı. Bir sahnede kendimi bir keşiş olarak gördüm. Sade giysiler içindeydim, başım tıraşlıydı ve hayatımı çocuklara manastır, yaşamını öğretmeye adamıştım. Bir başka sahnede mütevazı bir ayakkabı tamircisi olarak belirdim. Köyden köye dolaşıyor, eskiyen ayakkabıları onarıyordum. Bir diğer yaşamdaysa balıkçı olarak yaşamımı sürdürüyordum. Ahşap bir kayıkla gölde ağı atıyor ve köyüme yiyecek sağlıyordum. Her yaşam bir anlam taşıyordu. Her rol ruhsal evrimimin bir parçasını oluşturuyordu. Geçmiş benliklerimin mücadeleleri ve zaferleri bugün sahip olduğum dayanıklılığı şekillendirmişti. Hayatım boyunca verdiğim sevgiler, aldığım merhametler ve öğrendiğim dersler, insan olmanın ne anlama geldiğini daha derinlemesine kavramama yardımcı olmuştu. Her zorluk, her neşe anı bir iz bırakmış ve bugün olduğum kişiyi oluşturmuştu. Geçmişte sergilediğim iyilikler, katlandığım acılar ve kazandığım bilgelik bu hayatta bana rehberlik ediyordu. Ve sonra alan çok daha büyük bir gerçeği açıkladı. Dünya, ruhların enkarnasyon yaşadığı tek yer değildi. Bir anlığına zihnim bu kavramın büyüklüğünü kavramakta zorlandı. Hayatın yalnızca bu gezegenin sınırlarıyla sınırlı olmadığını, ruhların farklı alemlerde de dersler aldığını öğrenmek beni hem hayrete düşürdü hem de derin bir tevazu içinde bıraktı. Bir perde açılmış gibiydi ve varoluşun enginliğini hayal gücümün ötesinde hissedebiliyordum. Evrenin dört bir yanında sayısız dünya var
ve her biri ruhsal büyüme için eşsiz deneyimler sunuyor. Işıktan gelen mesaj sonunda alan beni yeryüzünde eşi benzeri olmayan bir çiçek tarlasına götürdü. Çiçeklerin taç yaprakları daha önce gördüğüm hiçbir renge benzemeyen tonlarla parlıyordu. Derin çivit mavileri, ışıldayan kehribarlar ve ışığa göre değişen yanar döner maviler. Hafif bir esinti, Yasemin, lavanta ve tarif edilemez bir başka dünyaya ait tatlı kokuların sarhoş edici karışımını taşıyordu. Havanın kendisi canlıydı. Görünmez bir enerjiyle titreşiyordu ve bu titreşim tüm varlığıma nüfuz ederek beni tarifsiz bir huzur ve hayranlık duygusuyla dolduruyordu. Renkler etereal bir parıltıyla atıyor, göz alıcı desenler halinde dalgalanıyor ve birbirine karışıyordu. Hava sanki yaratılışın özü ebedi bir ezgiyle şarkı söylüyormuş gibi bir uyum içinde titreşiyordu. Ve sonra karşılaştığım her şeyden daha derin ve güçlü bir varlık önümde belirdi. Saf ışıktan bir varlık, akıl almaz bir sevgi ve bilgelik yayıyordu. Yüzü muazzam ışığıyla örtülüydü. Ama kim olduğunu biliyordum. İsa. Sadece bir cümle söyledi. Fakat her şeyi değiştirdi. Onlara ölümün olmadığını anlatmalısın. Ve o anda güçlü bir kuvvetin beni çektiğini hissettim. Sanki görünmez bir akıntı beni geri çağırıyordu. Bir yanım direniyor, bu kutsal varlığın kollarında kalmayı arzuluyordu. Ancak ne olduğunu tam olarak anlayamadan çevremdeki ışık sönükleşmeye başladı ve kendimi geri çekilirken spiraller çizerek hızla aşağıya doğru inerken buldum. Daha da hızlandım, hızlandım ve aniden bedenime geri itildim. Gözlerim birden açıldı. Ameliyathanede yatıyordum. Doktorlar ve hemşireler başımda toplanmıştı. Yüzlerinde hem şok hem de rahatlama vardı. Defibrilatör pedalları beni 6 kez hayata döndürmek için kullanılmıştı. Ama ben sadece hayata geri dönmemiştim. Yanımda bir mesaj getirmiştim. Bu umut dolu bir mesajdı. Bir devamlılık mesajıydı. Ve bu dünyanın ötesinde bizi bekleyen sınırsız sevginin bir mesajıydı. O günden itibaren öğrendiklerimi paylaşmaya adadım kendimi. Kişisel sohbetler, konuşmalar, deneyimlerimi anlattığım yazılar ve kitaplar aracılığıyla. Küçük gruplara hitap ederken de, büyük ruhsal toplantılarda konuşurken de, röportajlarda veya yazılarımda da aynı amacı güttüm. Ölümden sonraki hayata dair cevaplar arayanlara umut ve güven vermek. Çünkü nihayetinde en büyük gerçek şu: ölüm bir son değildir. Ölüm bir geçiştir. Varoluşun sınırsız genişliğine geri dönüştür. Sevginin ve bilginin sonsuzca açıldığı, bizi ebedi yolculuğumuzda ileriye doğru yönlendiren bir dönüş. Ölüm sadece başka bir bölümün kapısıdır. Merhaba. Bu videoda belki de daha önce duymadığın ilginç detaylar var. Eğer videoyu izlerken keyif aldıysan beğen tuşuna basmayı unutma. Yorumlarında düşüncelerini paylaşırsan çok sevinirim. Ve elbette daha fazlası için kanalıma abone olmayı ihmal etme. Bu nedenle YouTube üyelik programımızı tanıtıyoruz. Bir fincan kahveden daha düşük bir ücret karşılığında YouTube'da yayınlanmamış özel ve reklamsız bölümlere erişebilirsiniz. Konuklarla canlı soru cevap etkinliklerine katılabilir, bizimle ve diğer ÖYD deneyimleyenlerle doğrudan etkileşimde bulunabilir, canlı etkinliklere katılabilir ve en önemlisi kanalımızın bu önemli deneyimleri dünya çapında ortaya çıkarmaya yönelik sürekli çabalarını desteklemiş olursunuz. Hadi bu yolculuğa birlikte devam edelim.